1998 baharında Hindistan, Pakistan sınırının hemen dibinde nükleer bomba testi yaptığında İslamabad yönetiminin koridorlarında alarm zilleri çalmaya başladı. Pakistan'da perde arkasında zaten nükleer silah geliştiriyordu ama henüz test edip dünyaya ilan etmemişti. O dönem başbakanlık koltuğunda oturan Nawaz Şerif doğrudan Riyad'ı arayarak eski Veliaht Prens Abdullah bin Abdülaziz'e şöyle bir soru sordu. Eğer biz de karşılık verir, nükleer gücümüzü gösterirsek, Batı'nın yaptırımlarına karşı Müslüman kardeşinizin yanında durur musunuz? Beklenen cevap kısa sürede gelmişti. Muhtemelen olumlu bir geri dönüş oldu ki Pakistan, Belucistan'da nükleer düğmeye basıp deneme yaptığında Suudi Arabistan onu yalnız bırakmadı. Her gün 50.000 varil ücretsiz petrol göndererek ekonomik baskıyı hafifletti. Nükleer denemeler Washington'ın sabrını taşırmıştı. Eski Amerika Başkanı Bill Clinton harekete geçerek sert yaptırımlar uyguladı. Pakistan'da işte bu yüzden dostlarının kapısını çaldı. Batı yaptırımlarının kıskacında Suudilerin desteği adeta can simidi işlevi gördü. O günden bu yana yıllar geçti. Bugün sahneye Nawaz'ın kardeşi Şahbaz Şerif çıktı. Yanında ülkenin en önemli ordu komutanı Asım Münir'le birlikte Riyad'a uçtu. Hatta ülke hava sahasına girer girmez Suudi Arabistan F-15'leri uçağa eşlik etti. Şerif kokpitte eline mikrofonu alarak o anlarda işte şu cümleleri kurdu. Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman, Prime Minister of Kingdom of Saudi Arabia and the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz. Thank you very much. It's very kind of. Yere indiğinde ise halı detayı vardı. Normalde üst düzey liderler kırmızı halılarla karşılanıyor ama Riyad'da bu kez tablo farklıydı. Şerif için yere mor halılar serilmişti. Suudiler bir süre önce resmi karşılama törenlerinde artık lavanta tonlarını kullanacağını duyurmuştu. Yani başbakan özel misafir statüsünde ağırlandı. Tüm bunlar Suud'un Pakistan'a en üst düzeyde misafirperverlik gösterdiği anlamına geliyor. Konumuza dönecek olursak hatırlatma açısından rollerin değişmesinde kalmıştık. Pakistan bu kez yardım isteyen değil, kapısı çalınan taraf oldu. Zira Suudi Arabistan, Amerika'ya bağımlılığını dengeleme açısından Pakistan'ın koluna girip nükleer şemsiyesinin altında yürümeye çalışıyor. Bunun ardında aslında 7 Ekim sonrası bölgede değişen dinamikler olduğunu görmek zor değil. Zira gün geçtikçe saldırı çerçevesini genişleten bir İsrail var desek yanlış olmaz. Şartlar böyle olunca bölgedeki ülkeler de artık politikalarını gözden geçirmek zorunda kaldı. Son olarak Katar'a düzenlenen saldırı bardağı taşıran son damlalardan oldu gibi. Evet, söz konusu saldırıda Pakistan'la Suudi Arabistan arasındaki sürecin tamamlanmasını belki daha da hızlandırdı. Kim bilir? Çünkü geçenki olay ve Trump'ın kayıtsızlığı Körfez'de güvenlik algısını resmen alt üst etti. Yani Amerika bizi korur inancı büyük ölçüde zedelendi. We also expect our strategic partners in the United States to use their influence on Israel in order for it to stop this behavior. We really do expect that. They have leverage and influence on Israel, and it's about time that this leverage and influence to be used. Thank you. Amerika'nın boşluğunu tam olmasa da doldurma potansiyeli bulunan güçlerden biri nükleer Pakistan olabilir. Son dönemin en çok konuşulan meselesi nükleer malumunuz. Yıllar önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, İran üretirse biz de en kısa sürede nükleer silah edineceğiz demişti. Bu konuya ayrıca değineceğim ilerleyen dakikalarda. Hem Arabistan hem de Pakistan, Orta Doğu'da tek nükleer silah sahibi olan İsrail'i tanımıyor. Bu durum caydırıcılık açısından diğer ülkelerin harekete geçmesini zorunda kılıyor artık. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Bin Selman'ın imzaladığı anlaşmanın ayrıntıları henüz tam olarak net değil. Ama taraflardan birine yapılacak herhangi bir saldırı her ikisine birden yapılmış sayılacak. Yani kardeşimin derdi benim derdimdir diyerek ortak savunma sözü veriliyor. Bu da olası bir düşmanın artık iki cepheyi birden karşısına alacağı anlamına geliyor. Pakistan Savunma Bakanı Havacı Muhammed Asif konuyla ilgili ezber bozan bir açıklama yaptı. Yeni savunma paktı kapsamında nükleer kapasite gerekirse Suudilerin hizmetine sunulur dedi.
Hatta başka Arap ülkelerinin anlaşmaya katılma ihtimalini göz önünde bulundurarak kapıların açık olduğunu vurguladı. Müslüman ülkelerin bölgelerini ve halklarını birlikte savunmalarının temel bir hak olduğunu söylemesi de ayrıca önemli. Riyad, Katar olayıyla bağdaştırılıp büyütülmemesi için zamanlamanın tesadüf olduğunu söylüyor. Üst düzey bir Suudi yetkiliye göre bu anlaşma aslında uzun yıllardır süren görüşmelerin ilk somut meyvesi. Belirli ülkelere ya da olaylara bir yanıt değil, iki ülke arasındaki köklü işbirliğinin kurumsallaşmasıyla alakalı. Öte yandan Arabistan, bunun tüm askeri unsurları kapsayan kapsamlı bir savunma anlaşması olduğunu özellikle vurguladı. Üst düzey başka bir Suudi yetkili ise Hindistan'ın nükleer güç olduğunu bilerek ilişkileri dengede tutmak zorunda olduklarını savunuyor. Bir yandan da Hindistan'la bağları oldukça güçlü. Bu bağı büyütmeye devam edip bölgesel barış için elinden geleni yapacaklarını öne sürüyorlar. Financial Times'a konuşan Brookings Enstitüsü'nden Asya uzmanı Joshua White ise durumu şöyle özetliyor. Bu sadece bugünün hamlesi değil, bölgedeki derin fay hatlarının görünür hale gelmesi. Amerika'nın tavırları ortadayken hem Riyad hem de İslamabad kendine yeni çıkış yolları açmak istiyor. Evet, bu anlaşma aslında 2-3 günde neticelenmedi. Yıllardır ilmek ilmek işlenen bir sürecin sonucu. Mesela 2 yıl önce Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir, Bin Selman'la askeri ilişkileri geliştirme görüşmeleri yapmıştı. İşte o günlerde aslında bugün inşa ediliyordu. Yani süreç geçmişten bugüne şöyle şekillendi diyebilirim. Diplomatik ilişkilerden askeri işbirliğine, stratejik işbirliğinden kapsamlı stratejik ortaklığa ve son olarak da ortak savunma anlaşmasına uzanan bir süreç. Bu anlaşmada denklem dışı görülmemesi gereken bir ülke var: Türkiye. Pakistan'la ilişkileri askeri, siyasi ve ekonomik açıdan zaten gelişmiş durumda. Yaşanan Hindistan Savaşı'nda da bunu gördük. Son dönemde Türkiye'nin Suudi Arabistan'da ilişkileri geliştirdiğini görüyoruz. Geçen yıl her iki ülkeyle savunma alanında işbirliğini artırmak için ev sahipliği yapmıştık. Hepsi birleşince bu üç ülke arasındaki savunma anlaşmalarının önümüzdeki süreçte daha da önem kazanacağını kestirmek zor değil. Dünyada nükleer silah sahip tek Müslüman ülkenin Pakistan olduğunu herkes bilir. Editör Anlatıyor'un önceki bölümlerinde bu yolculuğu detaylıca anlatmıştım. Kaçıranlar ya da daha fazlasını öğrenmek isteyenler için izlemeye değer. Pakistan nükleer cephaneliğini savunma amaçlı olduğunu savunuyor fakat ilk kullanmama politikası bulunmuyor. Net bilgi olmasa da yaklaşık 170 nükleer harp başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Hindistan'ın ise 180. Suudi Arabistan'ın Pakistan'dan bu konuda ne ölçüde faydalanacağı belirsiz. Uzmanlara göre bu anlaşma, NATO'nun Almanya'yı nükleer güç yapmadığı gibi Suudileri de doğrudan nükleer güç yapmıyor. Yine de işin özünde çok kritik mesajlar var. Mesela Riyad'a saldırmayı düşünecek herhangi bir devlet, böyle bir senaryoda Pakistan'ın nükleer kapasitesiyle karşı karşıya kalabileceğini aklının bir köşesine yazmak zorunda. Bu silahların kullanılması kesin mi bilinmez ama kullanılma ihtimali bile caydırıcı bir unsur. Güney Asya uzmanı Christopher Clary'e göre şimdilik Pakistan'ın nükleer silahlarının Suudi topraklarına konuşlandırılması düşük bir ihtimal. Ancak Clary, bölgedeki güvenlik dengesi bozulursa bunun da değişebileceğini düşünüyor. Riyad, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına üye olduğundan böyle bir adım atarsa kendisini siyasi ve hukuki açıdan nasıl etkileyeceğini de hesaba katmak zorunda. Bunun yanında tarihi süreçte başka İslam ülkeleri de nükleer silah arayışına girişti tabii ki. Suudiler de bu alanda arayışı olan ülkelerden biri. Ancak Amerika, savunma anlaşması ve sivil nükleer teknoloji satışını Riyad'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi şartına bağlamak istemişti. Bu da onları rahatsız etmiş olabilir. Riyad'ın geçen yıllarda dolaylı yoldan çatışma yaşadığı İran'ın nükleer enerji programını hızlandırması kendisini alarma geçirmişti. Hatta Bin Selman 7 yıl önce şöyle demişti: Does Saudi Arabia need nuclear weapons to counter Iran? Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb. But without a doubt, if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible. Amerikalı gazeteci Bob Woodward'ın Savaş adlı kitabında ise daha çarpıcı bir detay yer alıyor. İddiaya göre Bin Selman, Amerikalı senatör Lindsey Graham'la yaptığı bir görüşmede nükleer kapasiteye ulaşmak için Pakistan'a güvenebileceklerini net bir şekilde ifade etmiş. Hatta bomba yapmak için uranyuma ihtiyacım yok, gerekirse Pakistan'dan alırım dediği aktarılıyor.
Suudi Arabistan için bu anlaşmanın önemi yalnızca nükleer silahlarla sınırlı değil. Elbette üzerinde durduğumuz konu önemli bir caydırıcılık unsuru. Ancak asıl mesele çok daha başka. Pakistan'ın konvansiyonel gücü de Riyad için büyük bir cazibe kaynağı. Mesela Hindistan'la yaşanan hava savaşı Batı'da ve Orta Doğu'da dikkatle izlenmişti. O 4 günlük savaş, İslamabad'ın sahip olduğu teknoloji ve tecrübenin sahada ne kadar etkili olabileceğini ortaya koymuştu. Yani sadece fazla silaha sahip olmak yetmiyor. Bu silahların nasıl kullanıldığı da önemli. Komuta zinciri, lojistik, havada çatışma deneyimi ve gece gündüz elektronik harp tecrübesi. Bu deneyimler Suudi askeri birliklerine taktik, tatbikat veya eğitim yoluyla Pakistan tarafından aktarılabilir. Körfez ülkelerinde sıkça dile getirilen bir eleştiri var. Savaşla yeterince sınanmadık. İşte Pakistan bu noktada devreye girebilir. Geçmiş savaş tecrübesiyle Suudi ordusunun eksik gördüğü alanlara katkı sunacak. Dediğim gibi nükleer program bir yana, Pakistan'ın konvansiyonel silah kapasitesi ve eğitimli personeli Riyad için en az nükleer mevzu kadar değerli. Pakistan askeri büyüklüğü ve kapasitesiyle dünyanın ilk 12 askeri gücü arasında yer alıyor. Diğer taraftan silah tedariğinin büyük bölümünü, yani yaklaşık %80'ini Çin'den karşılıyor. Bu da aslında Suudi Arabistan için ayrı bir stratejik kapı aralıyor. Zira az önce de dediğim gibi Körfez'de güvenlik politikalarının çeşitlendirilmesi hızlanmış durumda. Artık sadece Amerika'ya bel bağlamak istemeyen Riyad, Pakistan üzerinden Çin'in askeri sanayisine erişim sağlayabilecek. Ancak şöyle bir durum var. Suudiler de silah alımında dışa bağımlı. Esasında güvenlik açmazının merkezinde silah ve teknoloji konusunda bu durum derinden hissediliyor. Modern hava savunma sistemlerinden savaş uçaklarına kadar neredeyse tüm kritik silahlarını Amerika ve Batı'dan aldı. Yani kendi başına sürdürülebilir bir savunma sanayisi yok. Dış silah zincirlerine mahkum. Aynı şekilde Pakistan'da dış destek olmadan ekonomisini ve savunma bütçesini sürdüremez durumda. Petrol ve kredi akışına, Çin'in yatırımlarına ve Körfez ülkelerinin kredilerine muhtaç. İki ülke de farklı açılardan birbirine yaslanıyor. Ama aslında ikisi de bazı konularda bağımlı aktörler. Burada asıl mesele paktların kalıcı olmaması, konjonktüre bağlı olması. Tarih boyunca görüldüğü gibi çıkarlar değiştiğinde en sağlam görünen ittifaklar bile hızla çözülebilir. Mesela daha dün Amerika ile askeri ilişkisi çok daha derin olan Pakistan şu an çoğu silahını Çin'den alıyor. Yani yeni ortak savunma anlaşması yapan iki ülkenin bu konudaki bağımlılığı gelecekte sıkıntı çıkarabilir. Yerli ve milli üretimi desteklemeleri şart. Pakistan askerleri onlarca yıldır Suudi topraklarında görev yapıyor. Körfez Savaşı sırasında yaklaşık 11.000 Pakistanlı asker Suudi Arabistan'da Mekke ve Medine'nin yanı sıra sınırlarını korumak için konuşlandırılmıştı. Bugün Pakistanlı askerler hala Arabistan'da teknik ve operasyonel destek sağlıyor. Olayın hep Suud tarafını konuşuyoruz ama biraz da Pakistan kısmına değinmek lazım. Peki bahsettiğim anlaşma İslamabad'a hangi açılardan katkı sağlayacak? Öncelikle en kritik unsurlardan biri ekonomik boyut. Bu konuda kriz içerisinde olan ülke genel olarak dış yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor. Dolayısıyla Riyad'dan gelecek sermaye desteği İslamabad için hayati önemli. Güvenlik açısından da farklı etkileri var. Pakistan'la Hindistan arasında tarihte sık sık çatışmalar yaşandı. Şimdi anlaşma gereği Pakistan'a yapılacak bir saldırı otomatik olarak Suudi Arabistan'a da yapılmış sayılacak. Yani bu durum Hindistan için yeni bir denklem doğuruyor. Son yıllarda Hindistan'la Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler ciddi şekilde ısınmıştı. Pakistan ise bu yakınlaşmayı kısmen bozmak istiyor. Çünkü artık herhangi bir kriz patlak verdiğinde Yeni Delhi meseleyi yalnızca İslamabad'la ikili bir sorun olarak göremeyecek. Riyad'ın da en azından kağıt üzerinde Pakistan'ın yanında durduğunu hesaba katmak zorunda kalacak. Bölgesel bir güçle yakınlaşmak Pakistan'a küresel arenada yalnız olmadığını gösterme imkanı verir. Hindistan'a karşı benim de güçlü dostlarım var mesajı verebilir. Sonuç olarak bahsettiğim savunma anlaşması esasında dışarıya kuvvetli bir mesaj veriyor. Bize saldırmayı göze almayın. Alırsanız karşınızda iki devlet bulursunuz. Aslında askeri manadan çok siyasi anlamlar yani caydırıcılık taşıyor bu durum. İsrail yüzünden Orta Doğu ülkeleri kendini güvende hissetmiyor. Körfez'in hamisi Amerika'da güvenlik taahhütlerine rağmen İsrail'in saldırılarına göz yumarak resmen benim önceliğim aslında siz değilsiniz diyor. Yani o sözde savunma şemsiyesi artık kırıldı.
Bu da komşularla dayanışma politikasını güçlendiriyor. Bölgesel paktların yavaş yavaş konuşulmaya başlandığı bir sürece girmiş olabiliriz. Ancak bölge gerçekliği göz önüne alındığında kimin liderlik edeceği konusu her zaman tartışma konusu olabilir. Göz önünde bulundurulması gereken önemli bir mesele de komşuların Türkiye'nin savunma sanayi atılımından faydalanacak olmaları. Suudi Arabistan'ın güvenlik alanında ortaklarını çeşitlendirmek istediği bir gerçek. Uzun süredir savunmaya öncelik veren Pakistan bu stratejisinin karşılığını almaya başladı. Bir yandan batısındaki İslam ülkeleriyle askeri bağlarını derinleştirip diğer yandan Körfez'in mali imkanlarından yararlanma fırsatı bulabilir. 1998 baharında Hindistan, Pakistan sınırının hemen dibinde nükleer bomba testi yaptığında İslamabad yönetiminin koridorlarında alarm